Herkese merhaba arkadaşlar. Bitcoin ve altcoin'lerle ilgili güncel yorum ve analiz yaptığım kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda STX coin'i inceleyeceğim. Uzun vade, orta vade ve kısa vadede ne gibi bir fiyatlanma olabilir STX coin'de? Bunları sizlere aktarmaya çalışacağım. Dilerseniz analizime geçmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğen tuşuna dokunmayı unutmayın lütfen. STX Coin geçtiğimiz Ocak ayından itibaren başlattığı yükseliş trendinde önemli bütün dirençlerimizi kırmayı başardı ve yukarı ciddi bir fiyat hareketi gerçekleştirdiği görülüyor. Burada 1 dolar 5 sent seviyesi en yüksek gördüğümüz seviye oldu geçtiğimiz Şubat ayının sonlarına doğru. Ancak bu seviyeden sonra da bir düzeltmeye girdiği görülüyor ve burada önemli bir destek seviyemiz yitirildi. Bu seviye 61 sent seviyesi. Bu 61 sent seviyesi üzerinde kapanışlar olması bizim yukarı yönlü hareketlerimizde oldukça faydalı olacaktı. Ancak şu anda bu seviyenin altında 58 sent seviyelerinde fiyatlanıyor. Bu durumda da yarınki haftalık kapanışta bu 61 sent seviyesinin korunup korunmadığı oldukça önemli olacaktır. Eğer bu kapanışta bu seviye korunursa, muhafaza edilirse buradan yeniden yukarı yönlü ciddi bir fiyat hareketi görmemiz söz konusu olacaktır. Burada günlük grafiğe geliyorum hemen. Ancak burada momentumda da günlükte bir zayıflama söz konusu ve short trendine girdiğini görüyoruz STX'in. Bu da tabii ki olumsuz bir durum. Burada alttaki yakın desteğimiz bizim 50 sent seviyesi şu anda. 50 sent ve 48 sent seviyesi bizim alttaki güçlü desteklerimiz olarak nitelendirilebilir. Ancak dediğim gibi haftalık desteğimiz olan 61 sent seviyesinin kazanılması ise yukarı yönlü sert hareketlerin devamını getirecektir. Peki bu 61 sent seviyesi kazanılırsa ne gibi bir fiyatlanma söz konusu olabilir? Hemen onu sizlere aktarmaya çalışayım. ...61 sent seviyesi kazanıldığı takdirde burada yukarıda ilk etapta Fibonacci 0.5 seviyesi ve ardından yine eski zirvesi bu 1 dolar 5 sent seviyesinin denenmesini beklerim. Yani burada 95 sent ve 1 dolar seviyesi yeniden test edilecektir. Bu seviyenin kazanılması neticesinde ise 1 dolar 36 sent ve 1 dolar 88 sent seviyeleri ilk olarak hedeflememiz gereken bölgeler. Yani bunun içinde en önemli seviyenin bu 61 sent seviyesinin üzerindeki bir haftalık kapanış olacaktır. Burada ancak geri dönüşler durumundaysa bizim önemli desteklerimiz bulunuyor. Bunlardan ilki az önce de belirttiğim gibi 48 ve 50 sent seviyeleriydi. Bu 48 ve 50 sent seviyeleri ciddi yakın ancak ciddi bir destek olarak düşünülmelidir STX'te. Yani bu seviye korunduğu takdirde buradan yeniden bu 61 sent seviyesinin denenmesini bekliyorum ben açıkçası. Ancak bu seviyede kaybedilirse maalesef STX'te çok daha ciddi fiyat düşüşleri görmemiz oldukça muhtemel. Bu durumdaysa aşağıda 20 haftalık hareketli ortalamamız ve aynı zamanda günlük MA200'ümüzün de bulunduğu 33 ve 34 sent seviyeleri oldukça önemli olacaktır. Burası zaten artık bizim STX'te yükseliş trendi, yükseliş umudu beslememiz gereken son seviye olacaktır. Eğer bu seviyelerde zaten kaybedilirse fiili olarak STX coin bir ayı piyasasına giriş yaptı demektir. Yani o yüzden bu 33 ve 34 sent seviyeleri bizim nihai anlamda en güçlü desteklerimiz diyebilirim. Her ne şartta olursa olsun bu seviyelerin muhafaza edilmesi gerekiyor. Güçlü destekler ancak tabii ki burada Bitcoin'in fiyat hareketleri de ve genel piyasa şartları da oldukça önemli olacaktır. Bu seviyeler kaybedilirse düşüş çok daha derin olacaktır ama ben yani bu seviyelerin artık kırılmasını beklemiyorum. Tabii ki genel trend de önemli ancak fiyat yani Bitcoin fiyatı bu aralarda devam ettiği müddetçe
Yani bu seviyelerin kırılmasını beklemiyorum şahsen. Ancak burada da bir momentumda düşüş başladığı da göz önünde bulundurulmalıdır. Daha kısa vadeli bakalım isterseniz. 4 saatlik grafiğe geçiyorum. Evet, 4 saatlik grafiğimizde de çok net bir şekilde belli burada yükseliş trendi. Ancak bu gördüğü zirveden de bir düzeltmeye gittiği çok daha net bir şekilde belli oluyor 4 saatlik grafiğimizde. Burada 4 saatlikte MA200 seviyesi artık bizim, yani 4 saatlik grafikte işlem yapan arkadaşlar için konuşuyorum. Artık bizim nihai desteğimiz olarak düşünülmelidir. Bu seviyede 57 sent seviyesi. Şu anda da zaten bu seviye üzerinde tutunmaya çalışıyor. Yani bu seviye altında kalırsa da burada 4 saatlik MA200 önemli bir seviye, önemli bir gösterge olduğu için buradan artık yeni bir short dalgası da görmemiz oldukça muhtemel diye düşünüyorum. Yani bu durumda da şu anda zaten short yönlü bir trend söz konusu, ancak bu 4 saatlik MA200 kırılırsa daha ciddi bir düşüş trendi söz konusu olacaktır diye düşünüyorum. Yani o yüzden bu 57 sent seviyesi şu an 57.36. Bu 57.36 seviyesi 4 saatlikle ve günlük kapanışlarla korunması gereken bir seviye. Burada evet, dün burada bir kapanış yaptı. 4 saatlik kapanışlar bu 4 saatlik MA200'ün altında gerçekleşti. Ancak yeniden fiyat bu seviyenin üzerine atmayı başardı. Şu anda da bu seviye dolaylarında devam ediyor. Yani bu seviye üzerinde kaldığımız müddetçe ise ilk etapta 68 sent seviyesi burada güçlü bir direnç olarak karşımıza çıkıyor. 68 sent seviyesinin üzerinde ise zaten az önce belirttiğim gibi ilk etapta 1 dolar ve yukarıda da artık 1 dolar 18 ve 1 dolar 36 sent seviyeleri ilk etapta hedeflenebilir. Ancak bu 57 sent seviyesinde yakından takip edilmesi gerekiyor. Bu seviye kırıldığı takdirde günlük kapanışlarla ve 4 saatlik kapanışlarla kırıldığı takdirde çok daha dikkatli olmak gerekir. Artık burada 34 ve 33 sent seviyelerimiz hedeflenebilir. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Şu anda STX Coin ile ilgili aktaracaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.